Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda oyun severlere özel oyun konsolu şeklinde pasta yapacağız arkadaşlar. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle pandispanyamızı yapmakla başlıyoruz. 4 tane yumurtamız var. Sarısını ayrı, beyazını ayrı bir kaba alıyoruz. Oyun konsolu şeklinde pastayı eşimin doğum günü için yaptım. Bugün onun doğum günü. Buradan da kutluyorum. Kendisi tam bir gamer. Çok seviyor oyun oynamayı. Ve YouTube kanalı var arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakırım. Oyun severler takip edebilir. Şimdi yumurta beyazlarımızın içine bir fiske tuz ekliyoruz. Şöyle bir çırpma teliyle veya mikserle yaparsanız daha kolay olur. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı toz şekerin yarısını yumurta beyazlarımıza, yarısını da sarılarına ilave edeceğiz. Yavaş yavaş çırparak yumurta beyazlarımıza ilave ediyoruz. Kıvamını ayarlamak için şöyle çırpma telinizi kaldırdığınızda orada kalacak, görüyor musunuz? Öyle olması gerekiyor. Şimdi yumurta sarılarını çırpmaya başlıyorum. Kalan şekerimin tamamını yumurta sarılarımın içine ilave edeceğim. Yine bir çırpma teli veya mikser kullanabilirsiniz. Mikserle yaparsanız işiniz gene daha kolaylaşır. Bir paket şekerli vanilin ekledim. Yarım çay bardağı ılık suyum var arkadaşlar. Onu da içine ilave ediyorum. Şekerimin daha güzel erimesi için. Şimdi çırpıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kıvama gelene kadar mikserle çırparsanız dediğim gibi daha iyi olur. Yumurta sarılarım da bu kıvama geldiğinde tamamdır. 1,5 su bardağı unum var arkadaşlar. İçerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bu aşamadan sonra çırpma teli veya mikser kullanmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hamurumuz sönebilir. Biz kabarık puf puf böyle sünger gibi bir pandispanya yapmak istiyoruz. O yüzden şu şekilde dıştan içe doğru azar azar unumuzu ilave ederek hamurumuza yediriyoruz arkadaşlar. İki karışım elde ettik arkadaşlar. Bu iki karışımı birbirine söndürmeden nasıl ekleriz? Şimdi onu anlatacağım. Bakın yumurta beyazlarımızdan bir kepçe ile yumurta sarılarımızın olduğu kaseye bir kepçe ekledim. Şöyle yine dıştan içe doğru karıştırıyorum. Şimdi bu karışımı yumurta beyazlarımın olduğu kaseye aktaracağım. Önce yarısını ilave edip karıştırıyorum. Yine dıştan içe doğru. Daha sonra da tamamını ilave edip yine aynı şekilde karıştırıyorum. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Dikdörtgen bir borcama yağlı kağıt serdim. Borcama döktükten sonra şöyle üzerini bir spatula ile düzeltiyoruz. Pişme süresi fırınına göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Ben 35 dakika pişirdim. Şöyle güzelce kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Piştiğinde fırının kapağını hemen açarsanız pandispanyanız sönebilir arkadaşlar. 15 dakika fırının kapağını aralayıp bekliyoruz. Pandispanyamız pişerken biz de kremamızı yapalım. Böyle bir küçük tencereye 2 tane yumurta sarısı aldım. 50 gram oda sıcaklığında veya soğuk da olabilir. Zaten pişireceğiz. Tereyağı ilave ediyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Şöyle 2 yemek kaşığı unumun içine bir paket vanilya, 1 yemek kaşığı da nişasta, mısır nişastası kullandım ben. Ekledim. Bu toz karışımlarımı eleyerek ilave ediyorum tencereme.
2,5 su bardağı da süt ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çırpma teliyle karıştıra karıştıra ocakta göz göz olana kadar pişireceğim. Şimdi ben bu karışımı ocağa alıyorum. Piştikten sonra alacağım ocaktan. Kekim pişti arkadaşlar. 15 dakikada fırında sıcağıyla bekledi. Şöyle yanlarını bir bıçak yardımıyla kurtarıyorum. Yağlı kağıtla beraber tezgahımın üzerine aldım. Bu şekilde dolabıma kaldıracağım. 1,5-2 saat dolapta bekleyecek. Kremam da hazır. Kremamı da içine 50 gram beyaz çikolata ekliyorum. Şöyle sıcakken eritiyorum onu içinde. Bu şekilde çikolatam eridikten sonra bunu da bir köşede soğumaya bırakacağım. Ara ara karıştırmayı unutmayın kabuk tutmaması için. Pastamın üzerini krem şanti ile kaplayacağım arkadaşlar. Bir karıştırma kabıma bir paket krem şanti, bir çay bardağı da süt ekliyorum. Soğuk olması önemli sütün. Krem şanti paketin üzerinde 1 su bardağı yazabilir, 1,5 çay bardağı yazabilir. Hayır, biz 1 çay bardağı ekliyoruz. Şu şekilde bakın katı bir kıvamı olacak. Çünkü pastamızı bu şanti ile sıvayacağız ince bir tabaka halinde. O yüzden bu yeterli bize. Panispanyamı dolaptan çıkardım arkadaşlar. Şöyle yağlı kağıdını üzerinden alacağım. Benim şöyle bir ikiye ayırmak için telim vardı. Eğer bundan yoksa elinizde uzun bir bıçakla da ikiye bölebilirsiniz panispanyanızı. Bakın bu şekilde ikiye böldüm. Şimdi panispanyamızı oyun konsolu şeklinde nasıl kesebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir oyun konsolu şeklinde fotoğraf buldum. Çıktısını aldım ve kenarlarını kestim arkadaşlar. Kendime bir şablon oluşturdum. Linkini açıklama kısmına bırakırım. Eğer siz de bu pastayı yapmak isterseniz oradan bulabilirsiniz. Şu şekilde dikkatlice kesiyorum şablonuma göre. Evet, güzelce kestim arkadaşlar. Şablonuma göre çıkardım. Bence gayet güzel oldu. Tam oyun konsolu şeklinde oldu. Ortalığı temizledim. Şöyle bir cezvenin içine yarım paket sıvı krema koydum arkadaşlar. Biraz ocağımda ısıtacağım. Bu sırada da pastamın alt tabanını sütle ıslatacağım. Alt tabanın her yerini soğuk sütle ıslatıyoruz. Şimdi kremamızı ıslattığımız kekin üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde eşit şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi bir sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Küçük bir spatula ile de yapabilirsiniz. Daha sonra üst tabanımızı bu şekilde yerleştirip ıslatmıyoruz arkadaşlar. Kalan kremamızı üzerine döküp ince bir tabaka halinde üzerine kremayla kaplıyoruz. Ocakta ısınan sıvı kremanın içerisine 3 paket 60 gramlık bitter çikolata ekledim arkadaşlar.
Eğer kenarlarını da kaplayacaksanız pastanızın 250-300 gram bitter çikolata size ancak yeter. Ben 100 gram sıvı kremanın içerisine 180 gram bitter çikolata ekledim arkadaşlar. Sadece pastamın üzerini kaplamak için. Şöyle çikolatam eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Burada beyaz çikolata da kullanabilirsiniz kaplamak için arkadaşlar. Beyaz konsollar da var. Ama ben genelde oyun konsolları siyah olduğu için bitter çikolata tercih ettim. Çikolatam soğumadan hızlı bir şekilde pastamı krem şanti ile kaplayacağım. Pastamı dikkatli bir şekilde şöyle bir fırın telinin üzerine geçirdim. Üzerine de erittiğim çikolatayı döküyorum. Çikolatanın tamamını döktükten sonra şöyle bir kaşığın arkasıyla ya da bir spatulayla çikolatayı her yerine dikkatli bir şekilde yayıyoruz. Altında krem şanti olduğu için karışabilir. Üzerinin alacalı bir görüntü olmaması için çok dikkat edin burada yayarken arkadaşlar. Yaydıktan sonra bu şekilde pastamı buzdolabında yarım saat beklettim arkadaşlar. Konsolun düğme kısımlarını yine şemadaki ölçülere göre isterseniz bir şeker hamuruyla, isterseniz beyaz çikolatayla bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hem beyaz çikolata hem de şeker hamuru kullandım. Evet arkadaşlar, pastamın son hali bu şekildeydi. Eşim de çok mutlu oldu. Siz de oyun sever sevdiklerinize bu şekilde pasta yapıp onları mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.